Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, takipçilerim, eski takipçilerim, bu elbiseyi eminim ki hatırlayacaklar. Bundan 2 yıl önce 2 part halinde sizlerle paylaşmıştım ve şu anda hala seyrediliyor ve yorumlarda gördüklerim neden 2 part yayınlandı da tek partta bunu niye halletmedik diye. Ben de şöyle 2 tane bu elbiseden örmüşken şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Hemen o 2 part videoyu tek parta indirdim ve hemen orada vermediğim bazı bilgileri de burada vermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen şöyle şu anda kullandığım ipleri göstermek istiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kartopunun Baby 10 iplerini kullandım. Ama sizler istediğiniz her türlü iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Çok kalın olur, işte yakar derseniz bunu koton iple de rahatlıkla örebilirsiniz. Önemli olan motiflerin ölçüleri. Ben diğer videomda, yani birazdan göreceğiniz videoda yeşilini örmüştüm ve onu kaliko ile örmüştüm arkadaşlar. Nako'nun kaliko ipiyle örmüştüm. O daha büyük olmuştu. Yani 5-7 yaş arasındaki çocuklara daha uygun olur. Bu ip diğer ipten biraz daha küçük olduğu için bu şu anda 4 yaş için uygun olur. Diğeri de 5-6 yaş için. Aynı iplerle ördüm fakat farklı tığlarla ördüm. Lütfen burayı geçmeyin, burayı izleyin ki istediğiniz yaşa uygun yapabilirsiniz. Şimdi bu maviyi önce anlatıyorum. Arkadaşlar bu mavi, yani dediğim gibi 3-4 çocuğun kilosuna bağlı, 3-4-5 yaşına kadar olur. Diğeri yine 4-5-6, ya yani bir beden farkı oldu. Bir beden farkı oldu. Ve ben bunun motiflerini 3 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Kolları ve etekleri ise 4 milimlik tığ ile ördüm. Hemen şöyle uçları göstermek istiyorum. Şu lastik kısımları yine 3 milimlikle ördüm. Hemen pembeyi göstermek istiyorum. Pembeyi ise 3,50 milimlik tığ ile ördüm. Motifleri, kolları 4,50 milimlik tığ, etek 4,50 milimlik tığ, kollar yine 3,50 milimlik tığ. Yaka da aynı şekilde 3,50 milimlik tığ ile ördüm ve ortaya böyle güzel bir şey çıktı. Neden etekleri ve kolları büyük tığ ile örüyoruz onu da anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biraz motifler böyle tok olsun istedim, çok salaş olmasın diye. Ben bunları bu şekilde biraz sıkı ördüm. Etekler ise çok uzun olduğu için ve şöyle yumuşacık, salaş olsun istediğim için bol bol ve büyük tığla ördüm. Hemen ölçülerini vermek istiyorum sizlere. Motiflerin. Şöyle çok bir fark olmadı arkadaşlar. Bir beden diyebiliriz yani. Şöyle hemen bakıyorum. Birleştirmedenki hali 8,5 santim motiflerin. Hemen şuna bakalım. Bu bir tık küçük arkadaşlar. Bu elinizin ayarıyla da ilgili. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle buna bakıyorum. 9 santim. Hemen şuna bakalım tekrar. Yanlış ölçmüş de olabilirim. 9,5 santim. Evet, yani yarım santim oynuyor arada arkadaşlar. Yani bir beden diyebiliriz. Yani bu 5-6 ise diğeri de 4-5 yaşa uygun olabilir. Bunu nasıl ölçeceğiz derseniz motifin birini ölçün ve çocuğunuzun şöyle bol bir şekilde bir tişörtünü alın. Bunu şöyle 3 tane yan yana koyun. Denk geliyorsa okeydir. Büyük geliyorsa bir sırasını sökün. Hemen bir üst sıraya, eğer küçükse bir üst sıra yapın. Yani yine ikili trabzanla köşeleri yaparak bir sıra daha devam edebilirsiniz ve özellikle kendinize de yapabilirsiniz. Şöyle motiflerin kenarlarını birkaç sıra gittiğinizde çok güzel, bunun eteğini çalışmadan kendinize bluz de yapabilirsiniz. Hemen şöyle her tarafını ölçüyle vermek istiyorum. Çünkü videodaki kaliko ile örüldü. Bunlar kartopunun Baby 10 ipiyle örüldü. Hemen etek boyunu şöyle vermek istiyorum. 29 santim etek boyu. Hemen kol boyuna geçelim. Şöyle şuradan başlıyoruz zaten. Şöyle tam ölçmek istiyorum.
Lastik kısmı olmadan 12 santim arkadaşlar. Lastik kısmına gelirsek şöyle 3 santim örmüşüm. Bunlar tamamen size bağlı. Sizler nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen bedene gelelim. Şöyle bedene baktığımda 26 santim. Diğerine yani tığ boyu, elinizin ayarı gerçekten çok önemli. Bu da 28 diyebiliriz arkadaşlar. Elimiz çok sıkıysa küçük olacaktır. Elimiz çok bolsa büyük olacaktır. Farklı tığlar kullandığımızda ebatlar sürekli değişik olacak. Bunu baştan söylemek istiyorum. O yüzden özellikle ölçüleri verdim sizlere. Sayıdan çok benim için önemli olan her zaman dediğim gibi ölçülerdir. O yüzden ölçü yaparsanız aynen bunlar gibi muhteşem elbiseler elde edeceksiniz. Biliyorum çok fazla konuştum ama sizler bunu elinize aldığınızda evet aynısı olsun demenizi istiyorum. Şimdi ben diğer videoda şu bölümü ben size 3 sıra demiştim ama ben ikinci sırada arttırmaya geçtim bu elbisede. Onu da hatırlatmak istiyorum. Kuşağını ikinci sıraya hemen bağladım. Dediğim gibi ikinci sıradan sonra arttırmalara başladım. Bunları da söylemek istedim. Evet arkadaşlar isterseniz hemen videomuza geçelim. Videodaki tüm sayılar bunlarla aynıdır. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Eğer sihirli halka yapmak istemezseniz 4 veya 5 zincirle de yapabilirsiniz. Halkamın içinden tığ geçirip 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Çektiğim ilk zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen şöyle çok güzel bir su yeşili var. Hemen onunla devam edeceğim. İpime bir düğüm atıyorum. Herhangi bir trabzan tepesine battım. İpimi sabitledim ve 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Aralara 2 zincir çekerek tüm trabzan tepelerine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım ve ikili trabzan yaptım. Toplamda yine 12 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. 12 tane ikili trabzanımı aralarına 2 zincir çekerek devam ettim. Yine son olarak 2 zincirimi çekiyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Kaydırma yaptım ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şöyle bu sıramı da bitirmiş oldum. Diğer rengime geçiyorum. Krem rengine. Şöyle ucunu bulabilirsem.
Evet. Yine ipime bir düğüm aldım ve herhangi bir boşluktan 2 zincir boşluğuna şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burada köşe yapacağız. İlk köşemizin yarısını yapmış olduk. Arada zincirim yok. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Hemen yanındaki boşluğa battım. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. ikili trabzanımı yaptım. 2 grup yapıyorum. 3. boşluğa kenar yapacağım. Kenar bölümümüz yani köşe bölümümüz 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Köşe, 2 grup köşe. Tekrar aynı şekilde önümdeki boşluğa battım. İlk grubumu yapıyorum. Grubum neydi? 3 tane ikili trabzan. Hemen yandaki gruba geçtim. Boşluğa geçtim. İkinci grubumu yapıyorum. 2, 3. ikili trabzanım ve önümdeki boşluğa köşe yapıyorum. Bu şekilde 4 tane köşemiz olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. İlk başladığım boşluğa geldim. Köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve diğer rengime geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Daha koyu tonda bir yeşilim var. Hemen ona geçiyorum. Bir düğüm attım. Artık burada köşelerimiz ve şu gruplarımızın arasındaki boşluklardan devam edeceğiz. Yine yarım bir köşe ile başlıyorum. 2 zincir. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Ve tüm grupların ara boşluklarına 3'er tane ikili trabzan. Bakın şunu arada yürütmüştüm zaten. Daha yürütmeye gerek yok. 1, 2 ve 3. Hemen yandaki boşluğa 1, 2, 3. Hemen yanındaki boşluğa yani son boşluğa 2, 3. Köşeye geldim. Köşemiz yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Elimi olabildiğince gevşek tutuyorum. Çok sıkı örmemeye çalışıyorum ki bluzun yumuşak olmasını istiyorum. Çünkü çok sert olsun istemiyorum. Elimi olabildiğince bol tutmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde yine tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan şeklinde motifimi bitireceğim arkadaşlar. İstediğiniz boylarda yapabilmek için bu sıralamayı çoğaltabilirsiniz. Biz kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Bir sonraki sıraları sadece bu bölümde olduğu gibi boşlukları 3'er tane köşe şeklinde devam ettirebilirsiniz.
istediğiniz sıra yapabilirsiniz ve bluzunuzu istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Sadece bu boşluklar her sırada bir tane artacak. Hanım dilendi modeli gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ebatlarda rahatlıkla örebilirsiniz. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine köşemi tamamlamak için ilk battım boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve motifimi bitiriyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Arkasındakilerini sakladım. Sizler de ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Daha şöyle temiz temiz yapabilmek için. Ben daha önceden toplamda 9 tane örmüştüm. Şunların renklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle hemen beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane motif yeterli oluyor. 10 motifle yapıyoruz. Az önce dediğim gibi kendi bedeninizde küçük, büyük, onu kendiniz ayarlayacaksınız. İster büyük ister küçük motifler yaptığınızda da sadece 10 tane motif yapmanız yeterli olacak arkadaşlar. Hemen birleştirme bölümüne gelelim isterseniz. Evet arkadaşlar, şöyle 5 tane motifimi aldım. Burası bluzumuzun ön bölümü olacak. Burayı öncelikle birleştireceğiz. Şu şekilde birleştireceğim ve şu şekilde veya şu şekilde birleştireceğiz. Daha sonra da omuzlarını ve arka bölümünü birleştireceğiz. Öncelikle ana renginiz neyse onunla birleştirebilirsiniz. Ben şöyle krem rengiyle birleştirmeyi düşünüyorum. Hemen ipime bir düğüm attım. Eğer elinizdeki kalın bir tığysa daha bir ince tığ tercih edebilirsiniz. Şöyle kafanızı karıştırmadan. Şöyle hemen. Bakın. Öncelikle şu ikisini birleştireceğim. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Evet, bu kadar yeterli olacak. Bakın, burayı kaydırma yöntemiyle de birleştirebilirsiniz. Ben şöyle kolay bir yöntem buldum. Hemen onunla birleştireceğim. Dikerek birleştirebilirsiniz kaydırma yöntemiyle. Kaydırma yöntemiyle birleştirmeyi ben hemen videonun altına link olarak paylaşacağım. Bir göz atmak isterseniz. Ben bu sefer şöyle şuradan birleştirelim. Bitiş noktasından olmasın. Bakın şu şekilde tutup birleştireceğim. Şöyle önce köşelerini birleştiriyorum. Daha sonra tam ortadan şu şekilde ikisine de batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir buradaki ilmekten alıyorum. Dediğim gibi kalın tığ ile biraz zor olabilir. Bir ince tığ tercih edebilirsiniz. Bu şekilde tek tellerine batıyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir önümdeki motiften, diğerini de karşı motiften şöyle birer tel. Net miyiz? Evet, şimdi daha iyi. Şöyle net görünmesini istiyorum. Şöyle birleştirme noktası çok kabarık durmasın diyorsanız bu şekilde bakın. Benimki birazcık kabarık oldu. Ama ben böyle durmasını istiyorum. Dediğim gibi kaydırma yöntemiyle daha düzgün yapabilirsiniz. Veya aynı renklerle birleştirebilirsiniz. Ben şöyle renkli renkli geçişler olsun istedim. Rengarenk, normal hayatımda hep siyah giyiyorum. Ama en azından örgülerim renkli olsun diyorum. Sizler istediğiniz renk kombinasyonunu yapabilirsiniz. Neyse, konuşarak şöyle sona doğru ilerliyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Hemen birleştirdiğim noktayı da göstereceğim. Şöyle bir sona gelelim. Şurada bakın
birleştirme ipi kestiğimiz noktalarda biraz zorlanabilirsiniz. Orası biraz küçük oluyor çünkü. Hiç sevmiyorum oraları. Evet. Bakın buraya da geldim. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın. Çok şık oldu bence. Daha sonra buraya dönüp burayı birleştireceğim. Hemen bunu alıyorum. Şöyle tam ortadan içinden geçirelim ki düzgün bir yere geçiş sağlayabilelim. Evet. Daha sonra yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bu bölümü bitirdim. Ve hemen burada bir zincir çekip burayı bitireceğim. Şöyle keseceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün bir şekilde birleştirdik. Burayı şu şekilde alıyorum. Ve tekrar göstermeme gerek yok. Yine aynı şekilde buradan buraya doğru birleştiriyoruz. Aslında arkaları da aynı şekilde, bakın. Yan tarafları da şöyle birleştirdiğimde gelebilirim ama çok kafanızı karıştırmamak için böyle göstermek istiyorum. Çok iyi örgüyü bilen arkadaşlar daha kolay birleştireceklerdir. Ben burayı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu bölümü de birleştirdim. İpimi kesiyorum ve ön yüzünün birleştirmesini bitirmiş oldum. Arka yüzünü de aynı şekilde birleştireceğim. Daha sonra omuz kısımları ve yan bölümlerini birleştirdikten sonra devam edeceğiz. Arka yüzünü de bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle tersleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Ters önü çok önemli değil. İki tarafı da aynı nasıl olsa. Bakın hemen omuz kısımlarını birleştireceğim. Şu şekilde. Diğerini de aynı şekilde birleştireceğim. Bunu da tamamen göstermeme gerek yok. Şurayı birleştirdiğimiz gibi burayı da ve burayı da aynı şekilde tutturup birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirdim. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Bakın. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Evet, uzaklaştırdım biraz da kamerayı. Bu şekilde ekran kaydı alıp birleştirmenizi yapabilirsiniz. Tekrar bunu ikiye katlıyorum. Hemen çok videoyu uzatmadan kenar birleştirmesini anlatmak istiyorum. Bakın şöyle tam motifi kapatırsak şöyle çok küçük bir kol evi kalır. O yüzden ben şöyle 1, 2, 3 tane şöyle 3 bölümü kapatıp geri kalanını bırakacağım. İsterseniz bir tarafı beraber yapalım. Şöyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hemen şöyle şu ortadan başlıyorum. Yine aynı şekilde başlıyorum. Biraz kamera uzak ama zaten birleştirmeyi göstermiştim. Aynı şekilde şöyle hızlı hızlı ilerleyeceğim. Bakın şöyle ortada başladım. 1, 2, 3 grubu birleştireceğim. Daha sonra ipimi kırıp diğer tarafa geçeceğim. Eminim ki anlaşıldı ama benim içime sinmediği için şöyle burayı bir göstereyim dedim. Yine birleştirmem aynı şekilde. Artık bu birleştirmeyi bitirdikten sonra da en keyifli yere geleceğiz. Kollarımızı yapacağız. Evet, şu anda kaçtayız? 2'deyiz. İpleri kopardığımızda kalan
Artık ipleri de hiç endişe etmeyin. Çerçevelerimizi, kollarımızı yaptığımızda onları da saklayacağız. Evet. Bakın. Kenar bu kadar yeterli. Şöyle 1, 2, 3 tane yaptım. Ve kol indi. Bu kadar yeter. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Diyeceksiniz ki daha büyük yaptığımızda veya daha küçük yaptığımızda nasıl kaç tane yapacağımızı anlayacağız. Şöyle şunu bu şekilde koyduğunuzda şöyle çevirin. Kol boşluğunu ne kadar uzunlukta istiyorsanız oraya kadar birleştirebilirsiniz. Ben diğer tarafı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle kenarları da birleştirdim. Az önce dediğim gibi kol boşluğu tamamen size kalmış. Ne kadar isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi kollarımıza gelince ben şimdi bu kolda şöyle nasıl güzel ayarlamalar yapabilirim, kolu daha güzel nasıl yapabilirim diye önce kamera arkasında kolumu yapıp bitireceğim ve en güzel şekilde diğerini de beraber öreceğiz. Ben hemen bir kolumu örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kolun birini bitirdim. Çok şık ve çok güzel oldu. Şöyle çok uzun yapmadım ama tamamen uzunluğu ve kısalığı size ait. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Diğerini de şimdi beraber öreceğiz. Evet arkadaşlar, hemen kolumdan başlıyorum ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Normalde bluzumuzu 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Diğerinde denedim yine 3.50 milimlik tığ ile, çok sert oldu. Çok hoşuma gitmedi. O yüzden 4.50 milimlik tığ ile ördüm. Hem şöyle karpuz kol görünümünü versin, böyle bol olsun, hem de yumuşak olsun istedim kollar. Motifler biraz aralıklı olduğu için onlar yumuşak. Ama direkt bu şekilde kolu örünce maalesef sert oldu. Ama sizler aynı tığla bol bir şekilde örebilirim derseniz aynı tığla devam edin. Ben hemen 4.50 milimlik tığıma geçiyorum. Biraz bol olsun diye bunu da hatırlatmak istedim. Bakın. Şöyle hemen ipime bir düğüm attım. Yine mantık aynı. Şöyle boşluklara devam edeceğiz örmeye. Şu ipleri de arada şu şekilde yürüteceğim, bakın. Hemen ilk boşluğa batıyorum. 2 zincir çektim ve arkadan iplerimi yürütmeyi ihmal etmiyorum. Ve şu boşluğa şöyle ipimi uzata 3 tane çektiğim zincirle beraber ikili trabzan yaptım. Ama tığım büyük olduğu halde bakın iplerimi uzata örüyorum. Çünkü kolların yumuşak olmasını istiyorum. Bu da tamamen yine size kalmış. Benim önerim bu şekilde. Hemen bakın şurada bir boşluğum var. Gördüğünüz tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada başka bir işlemimiz yok. Aslında bütün sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Son 3 sıra hariç. Bakın yine burada ipim var, arkada yürütüyorum ve boşluğum var. Gördüğünüz tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın tüm boşluklara gruplarımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tüm boşluklara gruplarımı yaptım. Sıra sonuma geldim. Bakın buradayım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve burada yine aynı boşluktan şöyle devam ediyorum. Yine burada tüm boşluklara, artık burada değil tüm sıralar boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Aralarda zincir yok.
Bu şekilde devam edeceğiz. Tüm sıralar bu şekilde. Kaç sıra bu şekilde öreceğiz? Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde. Beyazdan kaç sıra yapmışım? Daha doğrusu kremden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra krem rengi. 2 sıra sarı, 3 sırada yeşil yapmışım. Şu koyu yeşili saymıyorum. Onu beraber yapacağız. Yani 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm toplamda. Biz burada ikinci sıraya başladık. 10 sıra daha örüp hemen dönüyorum. Şuradaki lastik kısmımızı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ben 10 sıra veya 12 sıra diyorum ama sizler isterseniz böyle uzun kollu da yapıyorlar bunları. Uzun kollu da yapabilirsiniz. Benimkisi yarım kollu oldu. Kapri kol da diyebilirsiniz. Şöyle bunlar bu sene çok moda. Evet, yine çok konuşmaya başladım. Ben hemen 12 sıra örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Şimdi şöyle koyu rengime geçeceğim ve şuradaki lastik kısmını yapacağız. Bakın bu şekilde de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde lastik de yapabilirsiniz. Ben normal tığ numarama geri dönüyorum. Yani 3.50 milimlik tığıma geri dönüyorum. Burayı toparlamamız gerekiyor çünkü. Hemen ipime bir düğüm attım ve herhangi bir yerden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle iplerimi az önce de dediğim gibi şöyle alttan yürüterek şöyle artık ip kalmaması için bu sırada yine aynı devam edeceğim. Bu sırada değişik yaptığımız tek nokta tığımızın numarasını değiştirdik. Bu sırayı yine her bir boşluğa 2 tane 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada yine eksiltme yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın hemen dibindekini zaten zincir olarak sayıyorum. 2'yi atlıyorum. Üçüncünün beline doladım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Önümdekinin belini doluyorum. İkili trabzan. Hemen önümdekini atlıyorum. Üçüncü trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. Yani şöyle kafanızı çok karıştırmayayım. 1 ve 2'nin beline doluyorum. Ortadakini atlıyorum arkadaşlar. Birincinin beline doladım. İkili trabzan. İkinciyi atlıyorum. Üçüncünün beline doluyorum. İkili trabzan. Yine aynı şekilde birinci trabzanın beline dola. İkinciyi atla. Üçüncünün beline dola. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bakın darlaşmaya başladı. Şimdi yine burada şöyle iplerim düzgün bir şekilde alayım. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Yine eksiltme yapacağız ama 5 tane trabzanda 1. Yani şöyle 5 tane tek tek beline dolayarak trabzanlarıma ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi sayarak 2 oldu. 3 4 5 bakın 6'yı
atlıyorum. Hemen tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6'ya atladım. Tekrar birden başlıyorum. 1 2 3 diye. 5 tane ikili trabzan, bir tane trabzanı atlayarak devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. İstediğim kadar kolum darardı. Gördüğünüz gibi lastik kısmı çok güzel oldu. Evet, hemen burada birleştiriyorum ve son sırama geliyorum artık. Yine ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. 1 2 3 bir sırada normal tüm trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada hiç eksiltme yok. Bütün ikili trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna geldim. Tüm trabzanlara şöyle göstermek istiyorum. Birer tane ikili trabzan beline dolayarak yaptım. Bakın çektiğim zincir burada. Hemen tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şu bir an makasımı bulamadım. Evet. Şöyle hemen ipimi saklayayım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben şöyle şimdi üstünkörü saklayayım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu muhteşemliğe. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Birdenbire elektrikler gitti. Aslında şu anda gündüz sabah 10 ama biraz hava yağmurlu olduğu için sanki akşammış gibi görünüyor ve ışıklar gidince kapkaranlık oldu. Evet, şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelle? Sadece bel kısmı kaldı arkadaşlar. Bakın hemen şunu da söylemek istiyorum. Daha uzun bluz yapmak isterseniz hemen 6 tane daha motif yaparsınız. Daha uzun kazak şeklinde olur. Ama ben şöyle yarım ve beline de kuşak şeklinde yapmak istedim. O yüzden hemen bel kısmına gelelim. Aslında çok uzatmaya gerek yok. Kol kısmında nasıl yaptıysak bakın şu şekilde kol kısmında, bel kısmında da aynı şekilde istediğiniz sırada devam edebilirsiniz. Bakın herhangi bir boşluğa batıp bakın aynı kol gibi burası da. Çok uzatmayalım bence videoyu. Aynı ister 2 sıra 3 ister 3 sıra. Şu anda ben kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Biliyorsunuz ki ben böyle deneme yanılma yoluyla yapıyorum. O yüzden böyle birkaç sıra örüp eğer bana kafi gelen sırada hemen videoyu kayda alıp işte arkadaşlar ben bu kadar ördüm diyeceğim inşallah. Hemen ben bel kısmında birkaç sıra örüp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bel kısmını bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Sizler daha uzun daha kısa nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Doğaçlama yaptığımız için şu yaka kısmına karar veremedim. Videoyu kapattıktan sonra belki bir sıra sık iğne yapabilirim. Veya siz istediğiniz kenar bölümünü rahatlıkla örebilirsiniz. Onu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Ve hemen şöyle sık iğne ve kaydırma yöntemiyle şöyle bir kuşak yaptım. Siz hazır alıp da kullanabilirsiniz. Ben şöyle hemen şuralardan geçirerek son halini de göstermek istiyorum. Ben hemen şu şekilde tek tek uçlarına da şöyle ahşap boncuklarım vardı. Onlardan taktım.
özene bezene. Ben şimdi bunu iyice takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kuşağımı şu şekilde geçirdim. Hemen şöyle bir düğüm atmak istiyorum. Ama çok güzel olmadı mı bu? Ay, keşke diyorum bir kızım olsaydı da giydirseydim. Kızı olanlar güzel güzel giydirir inşallah. Hiç kurdele yapmayı da beceremem ama eminim sizler daha güzel yapacaksınızdır. Şunun güzelliğine bir bakın. Evet, gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu modeli bu şekilde sizlerle daha önce çalışmıştık. Sizler de biliyorsunuz. Hemen alt kısmını eteğini öreceğiz. Ve yaka kısmında 1-2 sıra ya lastik ya da sık iğne yapmayı düşünüyorum. Modeli yaptıkça biliyorsunuz ki ilerleyebiliyoruz. Çünkü doğaçlama yapıyoruz tamamen. Evet, iplerimi önceki videoda bahsetmiştim zaten. Kullandığım ipler Naka Kaliko ipleri. Hemen etek bölümünde 4 milimlik tığ ile öreceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle bakın. Hiç kuşağını dahi çıkarmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şöyle nereden başlamak isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Evet. Hemen ipime bir düğüm atarak başlayacağım. Ve tabii ki kameramı da yakınlaştıracağım. Evet. Bakın herhangi bir şöyle köşeden başlayalım. Hemen şöyle boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle arkada da ipimi yürüteceğim. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincirli. Bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir boşluğa 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi şöyle hiçbir zincir çekmiyorum araya. Tığın başında oluyorum. Her bir boşluğa aynı işlemi yapacağım. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın 3 sıra örmüştük burada. İlk videoda izlediyseniz 3 sıra hiçbir şey bozmadım arkadaşlar veya eklemedim. Direkt ördüğümüzün üzerine devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde tüm boşluklara 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Etek bölümümüz inanılmaz kolay olacak. Şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay olacak. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son ikili trabzanımı yapıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına şu şekilde batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın burada bir zincirlik bölüm var. Hemen oraya geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım ve hemen pilemi gösteriyorum. Bakın pilemiz zaten oldu. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde artık etek bölümümüzü uzatacağız. Hiç farklı bir işlem yapmayacağız. Şimdi göstereceğim şekilde devam edeceğiz. Şöyle ipimi çözülmeden bir ayırayım. Evet. Şimdi burada artık etek bitene kadar bakın bir zincirlik bölüme şöyle bir zincir daha çekeyim. 3 zincirimi çektim. Hemen bir zincirlik bölümü çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöyle 2 oldu. 3. Arada hiç zincir yok. Tığın başını doladım. Boşluklara batmıyorum. Artık bakın şuradaki köşelerin içine. Bu şekilde 3 tane
ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Sadece söylemem gereken tek şey şu boşluklara batmıyoruz. Tığ başını doladım. 1 2 3 aynı bir zincirlik bölüme bir zincir çektim, tığ başını doladım ve devam ediyorum. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle bir zincirlik bölüme gelmek için şöyle trabzanların tepelerine batarak kaydırma yapıyorum. Bir zincirlik bölüme geldim. Kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu bir zincirlik bölümün içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Dediğim gibi arkadaşlar, etek boyu ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Eteğiniz bitene kadar aynı işlemi yapıyorsunuz. Bakın, şu aralara çalışmıyorum. Buradaki bir zincirlik bölümlere çalışıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Ben bluzumu 3.50 milimlik tığ ile çalışmıştım. Kollarını 4.50 milimlik tığ ile çalışmıştım. Şimdi de eteğini 4 milimlikle çalışıyorum. Maalesef elimdeki 4.50 milimlik tığ bulamadığım için bunu yapıyorum. Yoksa kollar ve etek bölümü 4.50 milimlik tığ ile örerseniz hem daha hafif olur hem daha gösterişli olur. Ama ben buralara biraz sıkı olsun diye 3.50 milimlikle örmüştüm. Sizler tüm elbiseyi veya bluz yapacaksanız da tek numarayla da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece kendi kullandığım tığları da belirtmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Kollarda yaptığım renk kombinasyonlarını eteklerde de deneyeceğim. Renk değişimlerini zaten diğer videoda gösterdim diye düşünüyorum. Hemen o göz atamadım o videoya ama göstermişimdir diye düşünüyorum. Ama yine de burada bir göstermek istiyorum. Bakın, etek uzayana kadar aynı şekilde çalıştık. Her bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Renk değiştirmek istedik. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın, renk değiştirdiğimizde hemen bir önceki ipi kırıyorum. Ben geçişli renk değiştirmelerini sevmiyorum. Hemen şöyle ipimi sıkıca bir düğüm atıp hemen tek zincirlik bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Arkadan da ipi yürütüyorum. Şöyle 3 zincir çektim ve buradan bu şekilde devam ediyorum. Renk geçişimi de yapmış oluyorum. Çok videoyu uzatmak istemediğim için her sırayı göstermek istemiyorum. Zaten her sıra aynı şekilde ilerliyor. Yani 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Renk geçişimi de bu şekilde yapıyorum. Şöyle kollarını gösteriyorum. Bakın, renk geçişini bu şekilde yapmıştım. Etekte de aynı mı yaparım hiç bilmiyorum. Şöyle biliyorsunuz ki doğaçlama yaptığımız için ben böyle gidişat nasıl gidiyorsa o şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Renk geçişimi de bu şekilde yapacağım ve istediğim boya gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Hemen pilesini de şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok güzel olacak. Evet, şöyle pilesini de yapmış olduk. Şimdi ben bunu istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bence yeterince ördüm. Eğer çocuğunuz yanınızdaysa hemen giydirip etek boyunu kontrol edebilirsiniz ve istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bitişi yine kaydırmayla yapıyorum. Bir zincir çekiyorum.
ipimi kesiyorum. Siz şöyle daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben birazdan daha ayrıntılı saklayacağım. Şöyle arkadan şunu şu şekilde şuralarda gezdirebilirsiniz. Ben hemen eteğin boyutunu vermek istiyorum. Bakın kaç sıra örmüşüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sıra ördüm. Hemen şöyle bir ölçüsünü vermek istiyorum. 30 santim arkadaşlar, şöyle şuradan ölçersem tam 30 santim geliyor. Sizler etek boyunu tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz boyda. Hemen şöyle yaka kısmına gelmek istiyorum ama çok güzel bir şey oldu bu. Yani giydirmeye kıyamayacaksınız diyorum. Hemen şuradan şöyle istediğiniz herhangi bir renkle başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ipime bir düğüm attım. Hemen şöyle şuradan başlayalım. Şöyle hemen omuz üstünden başlıyorum. Bakın şurada bir boşluğum var. Hemen boşluğa girdim. Sık iğne ile kapattım. Şöyle arkadan ilmeklerimi de yürütüyorum. Bakın tek tek ilmeklerime batacağım. Daha doğrusu trabzan tepelerine batıp sık iğne yapacağım. Komple yakayı sık iğne ile geçmek istiyorum. Burada lastik yapmak istemiyorum. Bir yakada lastik çok hoş görünmez diye düşünüyorum. O yüzden normal bir sık iğne sırası yapacağım. Ya bir ya iki bilmiyorum. Gözüm ne kadar güzel, hangi sırada daha güzel görürse o sırada bırakacağım. Biliyorsunuz hep bu modelleri doğaçlama yapıyoruz. O yüzden baştan bir şey söylemek istemiyorum. Ördükçe beraber zaten ilerliyoruz veya duruyoruz. Bu şekilde bakın sıra sonuna geliyorum. Bakın şu dönemeç yerini de göstermek istiyorum size. Bakın boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın burada bir birleştirme noktası var. Hemen oraya da batıyorum. Bir sık iğne. Bakın burada birleştirme iplerimiz var. Tam aralarına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Burada da şuraya batarsam şu beyazlığı kaybetmek istemiyorum birleştirme noktasını. O yüzden şuraya batıyorum. Bakın şu beyazlığı da kaybetmemiş oluyorum. Daha sonra diğer tarafa geçerek yine tüm trabzanların tepelerine, şurası bağlama noktasıymış, burayı atlamayalım. Şu boşlukmuş, pardon. Evet. Böyle devam ediyorum. Bakın şöyle bakalım hemen. Bakın şurada bir potlanma olmaması gerekiyor. Bu şekilde tüm sırayı çerçeveleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve minik bir değişiklik yaptım. Hemen onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bitiş noktaları elbisemin koyu renk yeşille yaptığım için çok içime sinmedi diğer renk. Hemen bu renkle değiştirdim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve bu sırayı da sık iğnelerle devam ediyorum. Her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 sıra sık iğne çalıştıktan sonra şöyle minik minik yaka kısmına pıtırcık yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizler yaka genişliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sadece 2 sıradan sonra değil, 4-5 sıra yaptıktan sonra da pıtırcık yapabilirsiniz. O yakanın açıklık kısmına göre ayarlayabilirsiniz. Yani çocuğun üzerine giydirin. Yaka kısmını ne kadar kapatmak istiyorsanız sık iğnelerinizi o kadar sırada yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi pıtırcıkları yapmak için ilk sık iğnemi yaptım. 2 3 ve 4.
4 tane aralık benim için yeterli. Şöyle net görünsün istiyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen altındaki şu 2 ilmeğe batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. 3 zincir. Hemen dibindeki 2 ilmeğe batıp kaydırma yapıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle minik minik pıtırcıklar yapmış olacağız. Dediğim gibi bunu yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben çok hoş duracağını düşündüğüm için yapmak istedim. Bence de güzel olacak. 4 tane sık iğne, daha sonra pıtırcık, tüm yakayı bu şekilde devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde tüm yakayı çerçeveleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, hemen şöyle yakayı göstermek istiyorum. Muhteşem bir şey oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle, evet, çok güzel oldu. Hemen ipimi şöyle saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şimdilik ben böyle üstünkörü saklayacağım. Daha sonra iyice saklayacağım ben bunu. Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle gözden kaybedelim. Şöyle biraz uzaklaştırıyorum kamerayı. Evet. Elbisemiz bu şekilde muhteşem oldu. Evet arkadaşlar, hemen etek uçlarını da şöyle anlatmak istiyorum. İster bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de bakın tam şu ortalara pıtırcık yapabilirsiniz. Yani son sırayı örmezsiniz. Son sırada şu trabzanları yaparken şu ortalara da pıtırcık ekleyerek devam edebilirsiniz. Şu anda benim ipim, yani koyu renkteki ipim kalmadığı için şu anda gösteremiyorum ama ip aldığımda daha sonra uçlarına şöyle pıtırcık yapabiliriz. Yani 3 tane üçlü ikili trabzan, bir pıtırcık, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam edersek etek uçları da yakaya, gördüğünüz gibi yakaya çok uygun olur diye düşündüm. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.